Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık mayalı lavaş tarifi hazırlıyoruz. Bu nefis lavaş tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Mayalı lavaşın hamuru için bir paket yaş mayanın üzerinden 2-3 yemek kaşığı kadar ılık su ekledim ve maya ile suyu karıştırarak mayanın erimesini sağlıyorum. Maya güzelce çözüldükten sonra şimdi üzerinden 4 su bardağı un ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim. Un ile tuzu şöyle üstten karıştırıyorum. Ve ardından maya ile unu karıştırmaya başlıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Şimdi lavaş hamuruna yavaş yavaş ılık su ilave ederek hamur hazırlamaya başlıyoruz. Azar azar su ilavesi yaparak hamur güzelce toparlanıncaya kadar su ilavesi yapmaya devam edeceğiz. Kullandığınız unun markasına göre ekleyeceğiniz su miktarı değişebilir. Ben toplamda 1 su bardağı su kullandım. Hamur artık elimle yoğrulabilecek kıvama geldi. Şimdi elimle yoğurarak lavaşın hamurunu hazırlamaya devam ediyorum. Zaten hamur hızlıca toparlanacaktır. Hiç merak etmeyin. Hazırlayabileceğiniz en kolay, en az malzemeli lavaş tarifini hazırlıyoruz. Hamur güzelce toparlandıktan sonra böyle kıvamının güzelleşmesi, daha yumuşacık olması için 1 yemek kaşığı da zeytinyağı ekledim. Ve zeytinyağını da lavaş hamuruyla iyice karıştırıyorum. Şöyle birkaç dakika yağ ile yoğurduktan sonra lavaş hamurunun kıvamı çok daha güzel, yumuşacık ve elastik bir hal alacak. Gördüğünüz gibi artık zeytinyağını da tamamen içine çekti hamur. Çok güzel kıvamlı, ele yapışmayan bir hamur elde etmiş olduk. Şöyle size yakından da göstereyim. Yumuşaklığını görüyorsunuz. Hazırladığımız bu mayalı lavaş hamurunu 1 saat mayalanması için üstünü kapatıp kenara alıyoruz. Lavaşın hamuru 1 saat mayalandı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabarmış. Şimdi hemen hızlıca hamurun havasını alıyorum. Ve un serptiğim tezgaha alıp maya kokusunun çıkması için birkaç dakika tezgahta yoğuracağım. Birkaç dakika hamuru toparladıktan sonra şimdi güzelce yuvarlıyorum. Öncelikle ortadan 2'ye kesiyorum. Ardından kestiğim parçalardan bir tanesini şöyle hızlıca rulo şekline getirip 7 eşit parçaya dilimliyorum. Toplamda 14 beze haline getireceğim ben bu lavaş hamurunu. Her bir parçayı elime alıp önce güzelce toparlayıp sonrasında yuvarlıyorum ve hazırlayıp kenara alıyorum. Bütün bezeleri bu şekilde yuvarlayıp kenara alacağım kolay olması için. Lavaş bezelerinin hepsini hazırladıktan sonra kapaklı bir kutunun içerisine aldım. Ben lavaşı açarken diğer bezeler kurumasın diye üzerini kapatıp kenara alıyorum. Şimdi hazırladığımız lavaş hamurundan bir tanesini aldım. Altına ve üstüne bol bol un serptim. Ve merdane yardımıyla lavaşı açmaya başlıyorum. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca yayınlayacağım yeni tariflerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini tümü olarak ayarlayabilirsiniz. Hazırladığımız lavaşın hamurunu çevire çevire yuvarlak bir şekilde merdane ile açmaya devam ediyorum istediğim büyüklüğe gelinceye kadar. Kullanacağınız tavanın ölçüsüne göre lavaşın büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Yeteri büyüklüğe geldikten sonra şimdi hamuru 2 elimin arasına alıyorum ve fazla unundan arındırıyorum. Mutlaka böyle yapın. Pişirirken fazla un tavada yanar. Onu istemeyiz. O yüzden fazla unundan arındırıyorum.
Lavaş hamurlarını böyle tek tek açıp hazırladım ve sofranın arasına koydum. Üzerini de kapattım ki kurumasın diye. Şimdi hepsini hazırladıktan sonra arka arkaya pişirmeye başlıyorum. Böyle daha kolay oluyor bence. İlk hamuru tavaya serdim ve alt tarafı böyle birazcık pişer pişmez diğer yüzeyini çeviriyorum ki kurumasın diye. Böyle sık sık çevirerek iki yüzeyini de güzelce pişireceğiz lavaşların. Hazırladığımız bu mayalı lavaşı birçok tarifte kullanabilirsiniz. İsterseniz böyle kahvaltılık lavaş olarak pişirip içerisine dilediğiniz peyniri, zeytini dürüp yiyebilirsiniz. İsterseniz Kayseri yağlaması lavaşı olarak hazırlayabilirsiniz. Ya da tantuni lavaşı olarak, döner lavaşı olarak değerlendirebilirsiniz. Puf puf kabaran, yumuşacık, çok güzel bir mayalı lavaş hazırlamış oluyoruz. Yıllardır hazırladığımız bir lavaş tarifi, o yüzden güvenle deneyebilirsiniz diyorum. Gördüğünüz gibi pişerken puf puf kabarıyor. Balon lavaş diyebilirim. Balon gibi şişen bir lavaş tarifi. Şimdi her iki yüzeyinde pişirdim ve onu aldım. Lavaşların hepsini aynı şekilde böyle arkalı önlü çevre çevre pişirerek hazırlıyorum. Benim yaptığım gibi siz de lavaşların hepsini tek tek açıp sonrasında da bu şekilde hızlıca pişirebilirsiniz. Bence böyle daha kolay oluyor. Eğer yetişebilirim diyorsanız bir taraftan açıp diğer taraftan pişirmeye de bakabilirsiniz tabii. O şekilde de hazırlamak bir seçenek olacaktır. Eğer lavaş nasıl yapılır diyorsanız, az malzemeli lavaş tarifi arıyorsanız, içinde süt, yağ olmayan bir lavaş tarifi arıyorsanız, hazırladığımız bu mayalı lavaş tarifini gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Böyle puf puf kabaran, yumuşacık lavaş sizin vazgeçilmez lavaş tarifiniz olacak. Bir kez denedikten sonra görüyorsunuz her pişirdiğimde böyle şahane bir şekilde kabarıyor. Size yakından da göstermek istedim. Ve artık lavaşların hepsini güzelce pişirdim. Hazır. Şöyle size hemen göstermek istiyorum. Kıvamını, yumuşaklığını. Şöyle yakından katlayın bir bakın. Gerçekten yumuşacık bir lavaş oldu. Eğer hazırladığımız bu mayalı lavaş tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni tarifte, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.